Bu videoda From dizisinin 1. sezonunu olay olay, sahne sahne takip ederek anlatıyoruz. Spoiler uyarısını en baştan yapalım. Anlatımda ilk bölümden finale kadar tüm önemli olaylar yer alacak, bu yüzden izlemediyseniz birçok sürpriz açığa çıkabilir. Akşamüstü kasabanın sokaklarında tek bir ses yankılanır. Boyd Stevens elindeki çanı çalarak insanlara "İçeri girin" sinyali verir. Evlerin kapıları kapanır. Pencereler sürgülenir. Her kapının eşiğine küçük, oymalı bir taş yerleştirilir. Boyd'un kuralları nettir. Gün bitmeden herkes içeridedir. O akşam Frank sarhoş olduğu için evine zamanında dönemez. Evde, karısı pencereleri kapatırken küçük kızları fısıltı duyar. Camın dibinde beyaz saçlı, kırılgan bir yaşlı kadın belirmiştir. "Ben büyükannenim, içeri girmeme yardım eder misin?" der. Kız, annesi yetişemeden camı açar ve bir anda yaşlı kadın canavara dönüşerek saldırır. Sabah olduğunda Frank yalpalayarak eve döner. Kapının eşiğindeki taş yoktur. İçeride adeta bir katliam yaşanmıştır. Boyd, "Pencereleri çivileseydin, ikisi de yaşıyor olacaktı" diyerek Frank'i karakola götürür. Kasabanın yazılı olmayan kanunları, bir gecede yeni bir trajediyle pekişir. Aynı gün tozlu yolda bir karavan belirir. Jim ve Tabitha Matthews, kızları Julie ve küçük Ethan. Yol, devrilmiş bir ağaç yüzünden kapanınca, başka bir yola yönelmek zorunda kalırlar ve kasabaya girerler. Boyd, karavanı durdurur. "Sakin ama sert bir sesle dümdüz gideceksiniz. Tabelaları takip edip otoyola çıkacaksınız" der. Matthews'lar denileni yapar. Ancak yol bir türlü bitmez. Daire çiziyormuş gibi tekrar aynı yerden geçerler. Öğleden sonra, yolda karşıdan gelen başka bir araç bir anda belirir. Bu araç, karavanın bulunduğu şeritte ilerleyerek onları doğrudan tehlikeye sokar. Çarpışmayı önlemek için Jim, direksiyonu aniden kırar. Karavan kontrolden çıkar. Araç birkaç metre ileride yana devrilir. Ethan'ın bacağı sıkışır. Tabitha içeride sıkışıp kalır. Boyd telsizden yardım ister. Kenny ve diğerleri olay yerine koşar. Havanın kararmasına az kalmıştır. Boyd hızlıca karar verir. "Her şeyi şimdi yapacağız." Tabitha'yı dışarı çıkarabilmek için kaportanın ve yan panelin metalini keserler. Parçaları yana iterek onu bulunduğu yerden kurtarırlar. Ethan'ın bacağını ise ancak bir doktorla içeride halletmek mümkündür. Boyd, Jim ve Doktor Christie ile birlikte karavanda kalır. Kenny, Tabitha ve Julie'yi koloni evine götürür. Güneş çizgiyi geçerken, karavanın etrafında sesler dolaşmaya başlar. Camın dışından nazik, tanıdık insan sesleri Jim'e adını söyleyerek seslenir. "Jim, 1 dakika konuşabilir miyiz?" Boyd gözünü pencereden ayırmadan fısıldar. "Kapıyı açmayın. Onlar insan değil." Kapının yanındaki oymalı taş yerinde durduğu sürece içeri giremeyeceklerini ekler. Karavanda Christie, Ethan'ın bacağındaki yarığı kapatır. Jim, dışarıdan gelen ikna cümlelerine kulaklarını tıkar. Aynı gece, koloni evinde yeni gelen protokolü devreye girer. Lider Dana, Tabitha, Julie ve baygın Jade'i ayrı odalara bağlar. İlk gece, panikleyen birinin kapıyı açmaması için tek çare budur. Sabah olduğunda herkes çözülür. Dana, kasabaya nasıl düştüklerini anlatır. Bir gün bir yol, bir ağaç, tek bir sapak ve bir anda kendilerini burada bulmuşlar. Çıkış yolunu ise asla bulamamışlardır. Kasabada seçim günü gelir. Yeni gelenler, ya kasabadaki evlerde Boyd'un kurallarına uyacak ya da Dana'nın serbest ruhlu topluluğu koloni evine katılacaktır. Julie, ailesini karşısına alır ve koloni evini seçer. Jade ise hala her şeyin bir şaka olduğuna inanır. Kenny onu, kaybettiği bir yakınını gömdükleri mezarlığa götürür. Tahta haçların arasında sessizlik konuşur. Jade'in yüzündeki inanç sarsılır. Boyd, Frank için kasabanın sıra dışı kutu cezasını gündeme getirir. Geceyi dışarıda, demir bir kutunun içinde geçirmek. Amaç ders vermektir. Caydırıcılık. Frank, karısı ve kızını koruyamadığı için pişmandır ve cezayı kabul eder. Gece olduğunda, kutunun çevresini fısıltılar sarar. Metal duvarın ötesinde bir gülümseme belirir. Ve sabah olduğunda, kasabada bir mezar daha vardır. Günler birbirini kovalar. Ethan, kasabanın en eski sakini Victor ile tanışır. Victor, elindeki çizimlerde sürekli tekrarlanan bir figürü gösterir. Beyazlar içindeki bir çocuk.
Iıt'ın başını sallayarak, "Onu ben de gördüm." der. Victor, ağaçların her gün eve yaklaştığını söyleyerek dolaşır. Sözleri delilikle uyarı arasında asılı kalır. Jim ve Jade, en yüksek bina olan koloni evinin çatısında, hurdalardan topladıkları parçalarla radyo kurmaya girişir. Araçlardan kablo ve akü ararken, boş bir arazide üzeri örtülü yanmış bir polis aracı ve paslanmış yüzlerce plakalı araba keşfederler. Araçların geldiği eyaletler birbirinden farklıdır. Sanki burası ülkenin dört bir yanından toplanmış gibidir. Bir an için radyodan parazit kopar, dalga titrer. Henüz net bir ses yoktur. Bu sırada Sarah, klinikte Christie'ye beklenmedik bir soru sorar. "İnsanların evine dönmesi için bir kötü şey yapman gerekse, yapar mısın?" Christie, nişanlısından uzakta olduğunu söyleyip, "Eğer herkesi kurtaracaksa, evet." diye cevap verir. O gecenin ardından olaylar karanlığa saplanır. Sarah, Iıt'ını bir çiftliğe götürmek için evden çıkarır. Tabıta'yı ahıra kilitler. Sarah'nın kardeşi panikle yetişir. Boğuşma sırasında yanlışlıkla can verir. Peder Katri geldiğinde yerde cansız bir beden ve kanlar içinde bir Sarah bulur. İnsanlar gelmeden önce Sarah'ı kaçırır ve bodrumuna kilitler. Zaman atlar. Koloni evinde o akşam Fatima'nın kasabadaki ilk yılının kutlaması vardır. Kahkahalar, kıskanç bakışlar, yüksek müzik. Kevin, penceredeki nazik kadının sözlerine kanar ve camı açarak kadını içeri alır. Kadın içeri girer ve gülümser. İşte o gülümsemeden birkaç saniye sonra, koridorda çığlıklar yankılanır. Yaratıklar içeriye doluşur. Dana, kapıda bekleyen az sayıdaki insanı bir araca bindirip karakola sürer. Ellis ve Fatima, girişteki oymalı taşın arkasında barikat kurarak hayatta kalır. Boyd ve Peder Katri, karakol kapısında can havliyle içeri insan alırken, arkada bir gölge kıpırdar. Katri, başını çevirdiği anda boynunda bir el belirir. Ve güneş doğduğunda, Boyd'un yanındaki koltuk boştur. Boyd, rahibin vasiyetini yerine getirir. Yakalanan Sarah'ı hücresinden çıkarır. "Ormana gidiyorum. Sen de geliyorsun." der. Kasabadaki lanetin kaynağını bulmak için yola koyulurlar. Ormanda ilerlerken ağaçlar ve patikalar sürekli değişiyormuş gibi hissederler. Sanki orman onları yönlendirmektedir. Gece olunca kurdukları çadır, görünmeyen bir güç tarafından sürüklenmeye başlar. Boyd ve Sarah çadırla birlikte yerlerde savrulurken, bir anda her şey durur. Sabah gözlerini açtıklarında kendilerini kalın örümcek ağlarıyla kaplı, tüyler ürpertici bir bölgede bulurlar. Yavaşça ağları yırtarak çıkar ve ormanda yürümeye devam ederler. Kasabada aynı saatlerde radyoyu çalıştırmayı tekrar denerler. Jim, bu sefer başarılı olur ve frekansı yakalar. Parazit sesleri arasından bu sefer net bir ses gelir. "Hey Jim, beni duyabiliyor musun? Eşin o çukuru kazmamalı." Bunu duyunca Jim'in kanı çekilir. O esnada evde, Tabıta'nın açtığı tünelde bir çökme olur. Tabıta karanlığın içine düşer ve gözlerini yeraltı ağında açar. Orada Victor'la karşılaşır. Duvarların gerisinde bir şeylerin uyuduğunu ima eden izler görür. Fırtına patlarken Boyd ve Sarah, ağaçların arasından uzakta bir deniz feneri ışığı ve korna sesi duyar. Ona doğru ilerlerken Boyd, yerdeki köklerden birine takılıp sertçe düşer ve ayağını burkar. Yerde acıyla doğrulmaya çalışırken, Sarah etrafı kontrol eder. Ve o anda beyaz çocuk aniden onun önünde belirir. Çocuk, sakin bir sesle onu ağaca götür der. Sarah, tereddüt etmeden Boyd'u ayağa kaldırır ve onu bir uzaktaki ağacın gövdesine doğru yönlendirir. Boyd, içeri adım attığı an ayaklarının altından zemin çekilir. Gözlerini, yukarıdan uzayıp giden, uzun ve dar bir dikey tünelin dibinde açar. Ne ışık vardır, ne de çıkış. Kasabada şimşekler dinerken Jim eve koşar. "Tabıta!" diye bağırır ve içeri girer. Evin ortasının çökmüş olduğunu, etrafın yıkıntılarla dolu olduğunu görür. Tabıta hiçbir yerde yoktur. Şehrin merkezinde eski bir otobüs ağır ağır durur. Kapıları açılır. Yabancı yüzler dışarı bakar. Sezon kapanırken cevaplardan çok, yeni sorular kalır. Taşların kaynağı nedir? Beyaz çocuk kimin tarafındadır? Radyodaki cevap veren kimin sesidir? Yer altındaki mağara ağı neyin habercisi? Ama kesin olan bir şey vardır. Bu kasabada her kararın bir bedeli,
Her gecenin yeni bir sınavı vardır. Anlatımı beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve teorilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Diziyi izleyenlerin olayları hatırlaması için 4. sezon başlamadan önce 2. ve 3. sezonlarında videoları gelecek. İzlemeyenler ise mutlaka diziyi izlemeli. Çünkü gerçekten inanılmaz bir yapım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.